tel tel ayrılıyor. Şuraya bakın. İnanılmaz bir şey oldu. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önceden paylaştığım, çok sevdiğiniz açma tarifimin bu sefer de haşhaşlı versiyonunu paylaşmak istiyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurumuzu hazırlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı şeker ve 2 paket instant maya ekledikten sonra karıştırıyorum ve ilk mayalama işlemini gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mayam gayet güzel kabardı. Bu aşamadan sonra geri kalan malzemeleri ekliyorum. 1 su bardağı yarısı sıvı yağ ve yarısı eritilmiş tereyağı olmak üzere ekliyorum. Daha sonra 2 yumurtanın beyazını ekliyorum. Sarısı üzeri için ayrılıyor. Evet, tüm sıvıları ekledikten sonra şimdi ilk etapta 5 su bardağı ununu ekliyorum ve homojen bir şekilde karıştırıp geri kalan ununu da kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyorum. Bu tarif için toplamda 1 kilo artı 1 su bardağı un kullandım. Tam ölçü, emin olabilirsiniz. Bir de hamurun kıvamı unun kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden lütfen kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, hamurumu yoğurdum. Kıvamının bu şekilde ele yapışkan bir kıvam olması gerekiyor. Kapağa yapışmaması için üzerine hafif yağlıyorum ve kapatıp sıcak ortamda yaklaşık 45 dakika mayalanması için bekletiyorum. Evet, hamurumuz mayalanırken şimdi iç harcımızı hazırlıyoruz. Bunun için 350 gram haşhaşımı büyük bir kaseye alıyorum ve mikser yardımıyla kıvamını iyice yumuşatıyorum. Ben bu aşamada tatlandırması için pekmez kullanıyorum. Dilerseniz siz 2 yemek kaşığı şeker de kullanabilirsiniz. Daha önce şekerli haşhaş böreği ya da açması yemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir de bu şekilde deneyin. İnanılmaz lezzetli oluyor ve emin olun tatsızı asla aramayacaksınız. Evet, yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledikten sonra böyle sürülebilir bir kıvam olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi haşhaşlı açmalarımızı yapmaya geçiyoruz. Hamurumuz gördüğünüz gibi gayet güzel mayalandı. Bakar mısınız, puf puf oldu. Şimdi tekrardan masamın üzerine alıyorum ve içindeki gazın çıkması için hafif yoğuruyorum. Daha sonra hamurumuzdan küçük eşit parçalar koparıp portakal büyüklüğünde bezeler haline getiriyoruz. Evet, bezelerimi oluşturdum gördüğünüz gibi. Bu aşamada bezelerimin üzerine hafif sıvı yağla böyle pıt 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 yaparak yağlıyorum. Ve bir 15 dakika dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar, 15 dakikanın sonunda dinlenen bezelerimi bu şekilde el yordamıyla hamuru incitmeden açıyorum. Ve daha sonra geri üzerine tekrar yağlıyorum. Ve bu şekilde asıla asıla açmaya devam ediyorum. İnceliğinin bu şekilde olması gerekiyor. Zaten hamur gayet güzel dinlendiği için gördüğünüz gibi asıldıkça çok çabuk açılıyor. Hamurumu açtım. Daha sonra bir tutam oda sıcaklığında yumuşamış tereyağımı her tarafına dengeli şekilde sürüyorum. Evet, tereyağını da her tarafa sürdükten sonra 2 yemek kaşığı da haşhaşını her tarafa gezdiriyorum. Evet, haşhaşımı da gezdirdim. Şimdi gördüğünüz gibi hamurumu kıvırarak bu şekilde rulo yapıyorum. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi bu şekilde yaparak burgu haline getirip orijinal gül açma şeklini veriyoruz.
Yapılışını daha iyi anlamanız için özellikle yavaş gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi haşhaşlı açmamız bu şekilde gül halini aldı. Şimdi fırın tepsime diziyorum ve aynı şekilde diğer bezelerimi de açmaya devam ediyorum. Evet, bütün yapmış olduğumuz açmalarımızı şimdi tepsi mayası için yaklaşık 25-30 dakika bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi açmalarım tepsi mayasını aldı. Gayet güzel kabardı gördüğünüz gibi. Fırında daha da çok kabaracak, emin olabilirsiniz. Bu hamurdan toplamda büyük boy tam 14-15 adet açma çıktı. Şimdi önceden ayırmış olduğum yumurta sarılarına hafif süt damlattım. Açmalarımı incitmeden üzerine sürdüm ve önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında altı üstü dengeli şekilde kızarana kadar pişirdim. Evet, gördüğünüz gibi açmalarım fırından çıktı. Bakar mısınız yumuşaklığına? İnanılmaz yumuşacık ve çok lezzetli bir açma oluyor. Kesinlikle emin olabilirsiniz. Daha önceki paylaştığım açma tarifim nasılsa bunun da üzerine haşhaş eklenince kat be kat artıyor lezzeti. Bakar mısınız, tel tel oldu. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka bu şekilde yapın ve sevdiklerinize paylaşın diyor. Evet, bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.